Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim o kadar lezzetli bir tarif ki pasta tadında şipşak bir kek, ipeksi kremasıyla da muhteşem oluyor gerçekten. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen tarifimin yapımına geçiyorum. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı ve şekerimizi alıyorum. Böyle beyaz köpük köpük olana kadar mikserle çırpıyorum. Keklerimizin daha iyi kabarması ve sünger gibi olması için bu aşama gerçekten çok önemli. Güzelce beyazladığında diğer malzemelerini ekleyebiliriz. Artık bu aşamadan sonra da uzun uzun çırpmamıza gerek yok. Sadece böyle bir karışana kadar çırpmamız yeterli olacaktır. Bu arada malzeme listesini diğer videolarımda da olduğu gibi mutlaka açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da mutlaka malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Şimdi unumuzu ilave ediyorum. Unumuzu mutlaka eleyerek kullanalım. Özellikle kek yaparken unun elenmesi gerçekten çok önemli oluyor. 2 yemek kaşığı kakaomuzu da ilave ediyorum. Kabartma tozu ve vanilyamızı da ilave edip önce spatula ile şöyle bir karıştıracağım. Çünkü etrafa çok sıçrayabilir mikserle bu aşamada. Daha sonra mikserle pürüzsüz hale gelene kadar birkaç saniye çırpacağım. Bu aşamada mikserimizi çok fazla kullanmayalım ki kabartma tozunun etkisi geçmesin. Karışımımızı mikserle güzelce çırptıktan sonra tart kalıbını aldım ve her yerini tereyağlı güzel bir şekilde yağlıyorum. Aksi halde kekimiz kalıba yapışabilir ve çıkmaz. Güzel bir görüntü de oluşturmaz açıkçası. Dilerseniz bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Kalıbımı güzelce yağladıktan sonra hazırlamış olduğum harcı kalıbımıza şöyle güzelce yaydırıyorum. Ve 1-2 sefer tezgahımıza vuralım ki hava kabarcıkları çıksın. Ve önceden ısıtmış olduğum alt üst ayar 180 derece fırınımıza 20-25 dakika kadar pişmeye gönderiyorum. Kekimiz pişerken ben de muhallebisini hazırlıyorum. Şimdi bütün malzemeleri böyle ilave edip güzelce çırpıp öyle ocağa alacağım ki dibi tutmasın diye. Muhallebimizi ocağa aldıktan sonra başında durup sık sık karıştıralım ki kolayca dibi tutabiliyor. Muhallebimiz kaynamaya başladıktan sonra hemen ocağın altını kapatıp bir paket vanilya ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Muhallebimizin ılınmasını bekliyoruz. Evet, kekimiz pişti. Fırından çıkardım. Hemen kürdan testi yapıyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Benim fırınımda yaklaşık 20-25 dakikada kekim pişti. Şimdi kekimi biraz ılımaya bırakıyorum. Ve böyle ters çevirip kolayca hemen kalıbından çıkartıyorum. Evet, sizlerin de görmüş olduğu gibi hiçbir şekilde kalıp yapışmadı. Ama kek ılımadan kalıptan kesinlikle çıkarmayın. O zaman dağılmalar olabilir kekinizde. Muhallebimiz ılındıktan sonra içerisine 1 çay bardağı krema ilave edip şöyle güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra bunu kekimizin üzerine güzelce yaydıracağız. Bu aşamada kekimizin üzerine ben damla çikolata ve kavrulmuş fındık ilavesi yaptım. Ama siz dilerseniz çilek, muz ya da kuru meyveler de kullanabilirsiniz. Burası tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Yani her şekliyle de gerçekten çok güzel oluyor. O kadar hafif, o kadar lezzetli bir pasta oluyor ki ve yapımı da gerçekten çok kolay. Yapmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Şimdi üzerine kremasını ilave edebiliriz. Ben önce böyle biraz kaşıkla döktüm. Daha sonra öyle zor geldi açıkçası. Böyle tencereyi devirdim yani.
şöyle üzerine isterseniz spatula yardımıyla ya da böyle benim yaptığım gibi kaşıkla kolayca yaydırabilirsiniz. Bu aşamada muhallebinizi yaparken biraz cıvık olmasına dikkat edin. Çok fazla kaynatıp koyulaştırmayın. Bu tarz tariflerde muhallebi biraz cıvık olduğu zaman çok daha lezzetli oluyor. Yapmış olduğum muhallebiden böyle bir kase kadar arttı. Ben bundan sonra değerlendirmek üzere dolaba kaldırıyorum. Dilerseniz anında da tüketebilirsiniz. Aslında pastamızın yapımı bitti ama ben bir de üzerine ganaj yapmak istiyorum. Yarım paket kremam kalmıştı. Onu böyle küçük bir tavaya alıyorum ve böyle kaynayana kadar hafif kenarlardan köpük köpük olana kadar ocakta bekletiyorum. Kremamızı ocaktan aldım. Şimdi içerisine 80 gram bitter çikolata ilave ediyorum ve çikolatalar tamamen eriyene kadar karıştırıyorum. Daha önce de belirttiğim gibi ganajı yapmak zorunda değilsiniz. Muhallebinizi pastanızın üzerine ilave ettikten sonra soğumasını bekleyip biraz buzdolabında dinlendirip daha sonra üzerine kakao serpip ya da farklı şekilde süsleyip öyle de servis yapabilirsiniz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Eğer ganajı yapmazsanız yani dolayısıyla krema kullanmayacaksanız muhallebinin içerisine de krema koymak zorunda değilsiniz. Ben ganaja yarım paket krema kullanacağım için kalan kremayı da dolayısıyla muhallebinin içine farklı bir lezzet olsun diye kullandım. Bu bilgileri de paylaştıktan sonra şimdi ganajımızı pastamızın üzerine güzelce yaydırıyorum. Bu aşamada sakın korkmayın. Ganajımız her şekilde pastanın üzerine yetiyor. Böyle ben tekrar kaşığın tersiyle böyle yavaşça ganajımızı böyle güzelce yaydırıyorum. Bu aşama gerçekten çok keyifli. Şimdi ben pastamızı süslüyorum. Ortasına böyle kavrulmuş fındık ilavesi yaptım. Ve kenarlarını da Hindistan cevizi ile süslüyorum. Pastamızı dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Pastamızı süsledikten sonra en az yarım saat 1 saat buzdolabında dinlendirelim. O şekilde servis yapalım. Bu güzel tarifi daha yaparken yemek için gerçekten sabırsızlanacaksınız. Umarım sizler de tarifimi dener ve yorum kısmında görüşlerinizi benimle paylaşırsınız. Ben şimdi sizler için pastamı servis yapıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.